Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün Orta Doğu mutfağından bir tarifim var sizlere arkadaşlar. Falafel tarifi. Çok lezzetli ve çok besleyici bir tarif. Şimdi hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler dilerim. 2 su bardağı nohutu geceden ıslattım, sabaha kadar suda bekledi. Bu nohuttan 1,5 su bardağına yakın olan kısmını ayırdım. Geri kalanını robota koyuyorum ve çekiyorum. Nohutun bir kısmını ayırmamın sebebi robotu çok fazla zorlamak istemedim arkadaşlar. Ayırdığım nohutları da haşlayıp dipfrize koyup zaten her zaman lazım oluyor, değerlendirebilirim. Ara ara bu şekilde karıştırarak nohutları iyice çekiyorum. Nohutları haşlamadan yapıyorum. Çünkü orijinal falafel tarifinde nohutlar haşlanmaz. Sadece suda bekler ve o şekilde yapılır. Zaten haşlandığı zaman, haşlanarak yapılırsa eğer, köfteleriniz daha hamur gibi olacaktır içi. Nohutları iyice çektikten sonra içine bir tane soğan ekliyorum. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. 4-5 diş sarımsak ekledim ve onlarla da robottan çektim. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kişniş, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tahin ekliyorum şimdi. Yine 3 yemek kaşığı kadar tahin ekliyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimden haberdar olmak için. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Ve hepsini tekrar robotta hamur kıvamına gelene kadar geçiriyorum. Bu kıvama geldikten sonra artık yoğurma kabımıza alabiliriz. Yoğurma kabıma aktarıyorum harcı. Artık kıvamına bakarak unumuzu ekleyeceğiz. Kıvamına bakarak un eklersek çok daha iyi olur. Zaten çok katı bir kıvamda olmuyor. Yumuşak bir kıvam olmalı. Buzdolabında dinlendikten sonra da kıvam alıyor çünkü. Ve elimizi suya batırarak yaptığımız için çok sert bir hamur iyi olmaz. Ben toplamda 1 su bardağına yakın un ekledim. 5-6 yemek kaşığı diyebilirim. Siz de kıvamına bakarak un miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu şekildeydi hamurum. Bakın ele yapışan gayet de yumuşak bir hamur. Bu şekilde üzerini kapatıyorum ve yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra elimi suya batırarak istediğiniz büyüklükte parçalar alıp köftelerimizi yuvarlıyoruz. Kesinlikle denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü hem çok lezzetli hem çok besleyici. Özellikle çocukların çok sevebileceği bir tarif. Bu nedenle kesinlikle denemelisiniz. Evet, bütün köftelerimi yuvarladım. Ben galeta ununa batırarak kızartmayı tercih ediyorum. Çünkü dışı daha güzel, daha çıtır oluyor. Ama galeta unun kısmını atlayabilirsiniz. Direkt de kızartabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı.
Bütün hepsini galeta ununa batırıp şimdi kızartmaya geçeceğim. Tencereme sıvı yağı koydum. Sıvı yağ iyice ısınınca köfteleri koyuyorum. Arkalı önlü kızartıyorum. Kızarttığım köfteleri havlu kağıt üzerine alıyorum. Köftelerimin hepsini kızartmadım. Akşama sıcak sıcak yemek için. Evet, köftelerim kızardı. Bu şekilde son hali mükemmel çıtırlıktalar. Şimdi falafel sosumuzu hazırlayalım. Kaseye 1 su bardağı yoğurt koyuyorum. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Sos miktarı tabii ki köfte miktarı ile orantılı. Siz ona göre değiştirebilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığı da tahin ekliyorum. Karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Şimdi kesip içini göstermek istiyorum size. Bakın, içi de dışı da tam kıvamında. Sosumuza batırıp afiyetle yiyebiliriz. Tam ağzınıza layık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.